Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel şöyle bir batik ipim var. Şöyle göstereyim. Bununla güzel ajurlu bir model başlayacağız. Şişlerim 4 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi çıkartarak başlıyoruz. Bu modelde ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız ilmek sayımızı. İki şişle de başlayabilirsiniz. Alta yani 2 şiş kullanarak da başlanabilir. Ben şöyle tek şişle başladım. Hemen sayalım şöyle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Lastik yapmayacağım için ilmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra şöyle ters öreceğim. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Daha sonra bütün ilmeklerimi ters örerek bir sıra zemin hazırlayacağım. İpimin renkleri de gayet güzel. Şöyle tam gökkuşağı renginde. Bir sıra ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzüne geçince modelimi kurmaya başlayacağım. Evet, kenar ilmeğini ben düz örüyorum. İsterseniz ters de örebilirsiniz. Şimdi modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Hep bu 2 sıranın tekrarını yapacağız. Güzel, ajurlu bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Sola doğru kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru kestim. Düz örerek. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeği sola doğru keselim düz örerek. Önce artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz örüyorum ve sola doğru kesiyorum. Bir artırma, 2 ilmeği aldım, düz ördüm. Bir artırma, şöyle. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir aldım, düz ördüm. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğini örüyorum. Burada artırma yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü sıra başında artırma yaparak başladık. Burada artırma yaparsak modelimiz kayar ve ilmek sayımız artmış olur. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Aynı işlemi ters örerek yapacağız. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğim, bakın bu ilmeğin bir de şu artırma olan ilmeğimin ikisini bir aldım, ters örerek kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde alarak şöyle ikisini bir aldım, ters ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir topladım, ters ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Böyle devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Birinci sırada düz örerek yapmıştık aynı işlemi. İkinci sıra arka yüzünde ters örerek yapıyoruz. Önce artırma, daha sonra 2 ilmeği keseceğiz. Yani kesme dediğim şu ikisini bir alalım, daha sonra ters örelim, tek ilmek çıkartalım. Son 2 ilmeğim kaldı. Burada da yine ikisini bir aldım, ters ördüm, tek ilmeğe düşürdüm.
Daha sonra burada artırma yapmadan kenar ilmeğimi ördüm. Şu şekilde. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Model böyle 2 sıranın tekrarından oluşacak. Bakın şöyle yavaş yavaş kendini göstermeye başladı modelimiz. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Yani ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Kenar ilmeğini örmeden alalım. Daha sonra bir ilmek artırma yapalım önce. Daha sonra da 2 ilmeğin ikisini bir alarak düz örelim. Bakın şöyle. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir alarak düz ördüm. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Kenar ilmeğinden sonra artırma, daha sonra 2 ilmeğin ikisini bir alarak düz örelim. Bir artırma, 2 ilmeğin ikisini bir alarak düz örelim. Bir artırma, 2 ilmeğin ikisini bir aldım, düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğini ördüm. Burada artırma yapmadım. Birinci sıra, yani ön yüzünde yapacağımız işlem buydu. İkinci sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde de hep bu işlemi yapacağız. Aynı şekilde yapacağım ama ters örerek. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bir artırma yaptım. Bu artırmayı unutmayalım. Daha sonra da bu 2 ilmeğin ikisini bir aldım. Ters ördüm. Bir artırma yaptım. Bu 2 ilmeği önde şu ters olan ilmeğim, diğeri şu artırma yaptığım ilmek. İkisini bir aldım. Ters ördüm. Bir artırma, 2 ilmeğin ikisini bir alarak ters örelim. Önde bu ilmeğim, arkada artırma olacak. İlmekleri kaydırmadan yapalım. Önce artırmamızı yapalım. Daha sonra 2 ilmeğin ikisini bir alarak ters örelim. Son 2 ilmeğim kaldı, kenar ilmeği hariç. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 2 ilmeğin ikisini bir alarak ters ördüm. Ve kenar ilmeğini de düz örüyorum ben. Evet, sıramızı tamamlayarak modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz şöyle kendini göstermeye başladı. Bir parça da daha önce hazırladım. Burada 5 numara şiş kullandım. Şöyle. Model böyle arkadaşlar. Şöyle yakın göstereyim size. Bakın 5 numara şişle aynı ipi kullandım. Modelimiz böyle gözüküyor. Gayet güzel. Yani yazlık örgülerinizde uygulayabileceğiniz, mevsimlik örgülerinde güzel ajurlu modellerden. Benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kalın şişle de daha güzel oldu bakın. Evet. Şöyle bırakıyorum. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.